Ortanca Çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Ömer, daha önce yine konuştuğumuz bir konu hakkında konuşalım. Direkt bu konu üzerinden konuşmadık ama ilk bölümlerimizden biri kadın cinayetleriydi. O podcast'i yaptığımız sıralarda da hani hatırlarsın. Kadın cinayeti konsepti üzerinde duruyorduk ama artık tekrarlanan bir örnek var. Biz kayda aldığımız sırada da aslında bayağı taze bir olay. Ümitcan Uygun'un tekrar bir cinayet şüphelisi olması. Ümitcan Uygun kimdi? Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisiydi. Serbest bırakılmıştı. Kızın üzerinde olan parmak izleri de direkt Ümitcan'a ait çıkmıştı ve 2-3 ay sonra sessizce serbest bırakılmıştı. Şimdi tekrar aynı şey oluyor. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Abi bak, bu olay gerçekten hani sadece Mozambik gibi cumhuriyetlerde olabiliyor nedense. Ümitcan Uygun daha önceki olaydaki davranışlarında hatırlayalım bir. Instagram canlı yayınında Aleyna Çakır'ı döverken canlı yayın açan bir insandı. Bu hareketi tek başına sadece onun yapmadığı ortaya çıktı bir de. Mesela sosyal medyada benim de paylaştığım bir olay var. Yakın arkadaşı var bir tane, Gökhan Özbolat diye. O da kız arkadaşını canlı yayında döverken birkaç tane videosu var. İnsanlar ekran videosu almış. Hatta ekran videosunun yorumlarında şey var. Abi yayını kapatın, başınıza bela alacaksınız. Siz ikiniz yan yana gelmeyin tarzı yorumlar var. Bunlar tek başına da değil. Arkası sağlam bir şekilde çete halinde abi alıyorlar. Kız arkadaşlarını canlı yayında döve döve yayın açıyorlar ve hiçbir Allah'ın kulu da bunlara bir şey demiyor. Aman böyle LGBT yürüyüşüne gitseler toma yollarlar. Ama burada adamlar canlı yayında dövüyor. Bir tane videoyu izledim. Onlarla işte grup halinde birlikte oldun değil mi? İşte falan diyor. Orospu falan diyor. Ve dövüyor kadını. Ya Twitter'da hala var. Bak, Twitter'a girip bakabilirsiniz. Yani 6500 RT almış bir post. Twitter kullanıp görmemiş olmanız imkansız. Adamlar alıyorlar. Kız arkadaşlarını dövüyorlar. Canlı yayında da yayınlıyorlar. Şimdi Ümitcan daha popüler olan çocuk olduğu için sosyal medyada bu konuyla ilgili Aleyna Çakır öldü ve cinayetin baş şüphelisi serbest bırakıldı. Sonra ne oldu? Tabii ki de hani huylu huyundan vazgeçmez. Yeni bir cinayet zanlısı olarak tekrar sosyal medyada gündem oldu. Bak, ben ismini unutmuştum. Ümitcan Uygun'un. Halkımızın çoğu gibi ben de unuttum. Çıktı bir ara sessiz bir şekilde. 3-5 kişi Twitter'da konuştu. Zamanında bolca linç yedi bu durum. Geri gözaltına aldılar. Bir de uyuşturucu falan kullandığı bir video vardı. Tekrar aldılar. Tekrar şimdi çıkıyor. Yani aslında bomboş ve saçma sapan bir insan ülkenin gündemine oturuyor ve altında da işte bir sürü insan, ben demiyorum, şöyle söylüyor insanlar, bazı siyasilerin pezevengi olduğundan bahsediyor kaba tabirle. Altında bir şey var ki bu insana bu kadar kanıt varken, videolu, sesli, yani her türlü şey varken ve baş şüpheliyken 2 tane cinayette hala dışarıda, inanılmaz korkunç bir olay. Bir de bu ikinci büyük ihtimal cinayet. Yani ben farklı olduğuna inanmıyorum açıkçası. Kanıtlar henüz cinayet olup olmadığı konusunda net değil ama bu Esra Hankulu'nun potansiyel cinayeti diyeyim öyleyse. Yine bu adam baş şüpheli ve bir şey olmayacak. Bu siyasi meselesinde de abi adamın tabii ki yüksek seviyeli siyasilerle hep fotoğrafı var. Canlı yayında çıkıp açıklamalar yapıyor falan bilmem ne. Aman yani biz şurada 2 ağaç kesilmesin diye toplansak ağzımıza ederler. Adamlar videoda dövüyor. Bir de haberlerde şöyle bir sıkıntı var. Bu ikinci cinayetle ilgili yapılan haberlerde geceyi beraber geçirdiği terimi çok fazla bastırılarak kullanılmış. İlk başta ben şöyle düşünmüştüm bu olayla ilgili de. Tamam, gece canlıydı kız. Geceyi bu çocukla birlikte geçirdi. Sabah öldü. Hani şüpheleri aslında doğrulayan bir söylem mi diye düşündüm ama ondan sonra buranın Türkiye Cumhuriyeti olduğunu hatırladım. Ve haber ve medyanın kimin tarafından kontrol edildiğini hatırladım. Haberi bu şekilde yapmanın sebebinin sosyal medyada, özellikle Twitter'da bazı kullanıcıların şundan dolayı olduğunu ileri sürdüğünü fark ettim ve katılıyorum. Geceyi birlikte geçirdi. Hemen savunucular işte Su testisi su yolunda kırılır. Aynen. Kızın orada ne işi vardı? Oralara gelmeden önce potansiyel olarak başkasının hayatını elinden aldığını unutmamak lazım buraya gelmeden önce. Orası bambaşka bir konu yani. Ama dediğin gibi haberlerde de birlikte oldu, son gecesiydi. Kız sanki bunu istemiş gibi falan bir dille yazılmış gerçekten. Çok manipüle edilmiş. Öyle. Şimdi seyircilerden hukuk okuyan, ilgili işi olan vesaire kim varsa aslında bunlara en çok bir soru sormak istiyorum. Doğru mu yanlış mı çünkü bilmiyorum. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Bu kısımdan sonrasını klip alıp paylaşabilirsiniz. Mesela yurt dışında belli başlı organizasyonlar var. Mesela Neighborhood Watch diye bir olay var. Abi atıyorum mahallede çok fazla hırsız var vesaire. Güvenlik güçleri, kolluk kuvvetleri hepsine yetişemiyor. Adamlar diyor biz bu mahalleyi koruyacağız. Çıkıyorlar. Adam dövme falan yok. Çıkıyorlar abi. Neighborhood Watch yazılı. Hani böyle mahalle bekçiliği yazılı. Tişörtlerini giyiyorlar ve nöbet tutuyorlar. Çevreyi geziyorlar gruplar halinde. Ve bu legal bir şey. Bir
şey gördükleri zaman da hemen polise net böylece bilgi verip gelmelerini sağlayabiliyorlar. Böyle bir şey Türkiye'de yapılabiliyor mu? Özellikle ülkede belli olaylardan sonra bu kadın cinayetleri artık çok absürt bir şekilde artmaya başladı. Kanun da hiçbir şekilde kadınları ve çocukları korumamaya başladı. Zaten zar zor koruyan kanunlar kaldırıldıktan sonra şöyle bir önerim var. Bu legal mi? Onu soruyorum. Böyle bir şey yapalım diye direkt insanları galeyana getirmek istemiyorum ama biz kendimiz oturduğumuz yerlerde ekipler halinde amacımız kadınların ve çocukların başının belaya girmemesi için, yalnız kalmamaları için böyle bir sivil toplum örgütü kurmak veya hani böyle lokal olarak organize olmamızda bir sıkıntı var mı? Bu kısmı kesip klip alıp her yerde paylaşabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Yapacak kimse var mı bilmiyorum. Böyle bir şey yapılabilir mi? En azından bunu çok merak ediyorum. Görüyoruz ki hukuk sistemi çalışıyordur elbette de doğru çalışmıyor. Birilerinin galiba baskısıyla, güçlü olanın, parası olanın etkisiyle başka yerlere gidiyor olay. Sadece Ümitcan Uygun olayından dolayı değil ki. Neredeyse bütün ülkede popüler olan olayların başında ne geliyor? Hukuki olarak yapılan anlamsız, tutarsız sonuçlar geliyor. Genelde ona karşı bir tepki gösteriyor. Çığırından da çıktı zaten bu olaylar. Kör göze parmak şeklinde yapılıyor. Arkadaşlar hani bunu fark etmiyorsunuz ama şöyle bir olay gerçekten var. Çevrenizdeki kız arkadaşlarınıza sorun. Hepsinin zaten taciz anısı vardır. Laf atılma olur, fiziksel taciz olur. Bilmediğiniz kadar çok cinsel taciz olayı da var. Bunu genç kızken yaşamış olabilirler, çocukken yaşamış olabilirler, yetişkinken yaşamış olabilirler. Bu konuları da rahat rahat açamıyorlar. Böyle kötü tecrübesi olan arkadaşlarımı biliyorum ve böyle kötü tecrübesi olan insanlar artık bir şekilde birbirlerini yüzlerinden de tanıyabiliyorlar. Nasıl söyleyeyim sana, bir kere böyle bir olay yaşayan, ortamda oturan başka birinin böyle bir olay yaşayıp yaşayamadığını anlayabiliyor. Resmen altıncı bir his gibi bir şey oluşuyor bir yerden sonra. Konuştuğumda bunu sordum, böyle bir şey var mı diye. Hani evet diyorlar. Yani tahmin ettiğinizi 10'la çarpın. Hani ilk başta koronada söylediğim gibi açıklanan rakamı 10'la çarpın diyordum ben. Hani bu olayda tahmin ettiğiniz rakamı 10'la çarpın. Bu süreci engelleyebilmek için artık herkesin elini taşın altına koyması lazım. Demin bahsettiğim gibi bir organizasyonla olur, öyle olur, böyle olur. Ama bu ülkede kanun kadın ve çocuğu korumuyor. Kanunun beni korumasına da ihtiyacım var tabii ama öncelikle kendini koruyamayan çocuklar, kendini korumakta daha fazla sıkıntı çeken kadınları koruması lazım. Yani bu işe cinsiyet olarak bakıyorsak da. Yani gidişatımızı çok iyi görmüyorum. Ondan dolayı 6 ayda bir biz kadın cinayeti podcast'i yaparız bu gidişle. Yani 3 ayda bir de yaparız. O zaman bu bölümümüzün sonuna gelelim. Ortanca Çocuklardan bugünlük bu kadar. Ben Ömer. Ben Emre. Hoşça kalın. İyi günler.